Evrenin yaklaşık 13,7 milyar yaşında olduğuna inanılıyor. Bundan önce uzay ve zaman yoktu ve her şey bir atom altı parçacıktan daha küçük bir tekliliğe sıkıştırılmıştı. Einstein'ın görelilik teorisine göre uzay ve zamanın ortaya çıkmasına neden olan büyük patlama ve onun dışa doğru genişlemesiydi. Adını fizikçi Max Planck'ten alan Planck uzunluğu 10 üzeri eksi 35 metre iken Planck zamanı herhangi bir anlamı olan en küçük zaman ölçümüdür ve 10 üzeri eksi 43 saniyeye eşittir. Planck uzunluğu ve Planck zamanı fikirleri zaman ve uzayın ölçümüne bir sınır getirir. Bu durum evren bir simülasyon olsaydı Planck uzunluğunun tek bir pikselin boyutunu temsil edeceğini söylemek gibidir. Kuantum teorisine göre ölçülebilen en kısa zaman periyodu Planck zamanı olarak bilinir ve bunun ötesinde ne zaman ne de uzay bölünemez. Bugün anladığımız fizik yasaları çerçevesinde büyük patlamanın evrenin 10 üzeri eksi 43 saniyelik yaşında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evren tarihinin en erken dönemi olan Planck döneminde 4 temel kuvvet olan güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve yer çekiminin birleşmiş olabileceğine inanılmaktadır. Albert Einstein 1905 yılında özel görelilik teorisini yayınlamış olabilir. Ancak uzay ve zamanın tek bir 4 boyutlu yapı içinde bileşenler olarak görülebileceğini ilk öneren eski üniversite matematik öğretmeni Hermann Minkowski'dir. Uzay zaman dokusu, uzayın 3 boyutunu zamanın 4. boyutuyla birleştiren kavramsal bir modeldir. Mevcut fizik teorilerinin en iyilerine göre uzay zaman ışık hızına yakın bir hızda seyahat etmekten kaynaklanan olağan dışı göreli etkilerin yanı sıra evrendeki büyük nesnelerin hareketini açıklar. Bilim insanları artık tüm fiziksel gerçekliği uzay zaman konumlarına göre tanımlanan tüm olaylarla birlikte uzay zaman sürekliliği olarak bilinen tek bir geometrik nesne içinde var olarak görüyorlar. Minkowski uzay zamanı genellikle içinde insanlar da dahil olmak üzere her nesnenin sabit ve kalıcı dünya çizgileri boyunca yer aldığı iki boyutlu bir ışık konisi diyagramı olarak tasvir edilir. Bunun sonuçları tarihin zaten orada olduğunu ve basitçe zamansız olarak var olduğunu gösterir. Bilim insanları standart modelde temsil edilen temel parçacıklar ve onlara etki eden doğanın temel kuvvetleri gibi uzay zamanın fiziksel gerçekliğin temel bir bileşeni olup olmadığını veya bunun yerine zamanın yalnızca türev bir varoluşa sahip olup olmadığını merak ediyor. Örneğin parçacıklar arasındaki kuvvete ne sebep olur? Diğer parçacıklar mı, uzay zamanın eğriliği mi? Yoksa tamamen başka bir şey mi? Bu noktada bilim insanları net bir şey söyleyemiyorlar. Ancak teorik fizikçi Erkan Nihamet aslında ortaya çıkan bir varlık olabileceğini öne sürüyor. Ve kendi sözleriyle şu şekilde devam ediyor. 3 boyutlu dünyamız daha yüksek boyutlu bir uzayda yüzüyor. Aslında belki boyutlar ve hatta uzayın kendisi temel kavramlar değildir. Gerçekliğin daha derin bir tanımında uzay fikrinin hayatta kalmasını beklemiyoruz. Uzay neredeyse kesinlikle daha temel bir şeyden doğar. Zamanın bile ortaya çıkan bir şey olduğundan kesinlikle şüpheleniyorum. 1905'te Einstein, zamanın, uzayın ve hareketin mutlak doğasının göreceli özelliklerinden farklılaştırıldığı özel görelilik teorisini sundu. Bunu ışık hızının tüm referans çerçevelerinde sabit olduğunu keşfettikten sonra yaptı. Işık hızına yaklaştıkça mesafelerin kısalması ve zamanın uzamasıyla denklemin diğer kısımları değişmeye başlar. Örneğin ışık hızının %99'u ile seyahat eden bir astronot, bir gözlemciye göre zamanı kabaca 7 kat daha yavaş deneyimleyecektir. 3,5 ışık yılı uzaklıktaki bir hedefe ışık hızının %99'u ile seyahat ediyorsa gidiş ve dönüşünün süresi 1 yıl olacak. Dünyada ise 7 yıldan fazla zaman geçmiş olacak. Ancak ışık hızının %99,999'luk kısmına ulaşabilirse o zaman bu rakam dünyada 223 yıla çıkacak. 1915'te Einstein, uzayı olayların geliştiği statik bir aşamadan ziyade içerdiği madde tarafından çarpıtılmış dinamik bir varlık olarak tanımladığında bilim dünyasını sarstı. Büyük nesnelere yakın nesneler uzaktakilerden daha yavaş zaman yaşarlar ve bir vadiye yerleştirilmiş bir atom saati yerçekimi kuvvetinin daha zayıf olacağı bir dağın tepesine yerleştirilmiş bir saate göre daha yavaş çalışır. Aynı şekilde bir kara deliğe yakın ancak olay ufkunun dışında bir uzay gemisinde yörüngede dönen biri sadece birkaç günlük bir zaman yaşayabilirken daha uzaktaki insanlar için seneler geçmiş olabilir.
Kurmalı, mekanik bir saatin enerjisinden vazgeçmesine benzer bir şekilde zaman yavaşlar ve sonunda tamamen durma noktasına gelebilir. Bu da tüm varoluşun zaman içinde bir anda anlık görüntü gibi dolmasına neden olabilir. İspanyol bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından sunulan ve Cambridge Üniversitesi kozmoloğu Gary Gibbons tarafından yapılan açıklama şu şekildedir. Zamanın büyük patlama sırasında ortaya çıktığına inanıyoruz ve eğer zaman ortaya çıkmışsa aynı zamanda yok da olabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.